Eldiven aldım eczaneden ve eldiveni bana temin eden insan bile fiyatını gördüğünde yaklaşık kutu olarak 5 liralık bir eldivenin 40 liraya çıkması sonucunda depoyu arayıp hani şey dedi, bu fiyatlar gerçek fiyatlar mı? Hani biz bunu satacağız şu anda ama hani insanlar soruyorlar niye bu kadar pahalı veyahut da bu kadar yükseltme normal mi? En basiti Mersin'e otobüs bileti 85 lirayken 10 dakika sonra 170'e çıktı ve ben İzmir'deyim şu an. Mersin'e gidemedim yani. Benim yaşam hakkımın ihlaline vardırıyor senin ticari uygulaman. Bunun haksız fiyat artışı falan deyip bunu güdükleştirmeye hiç gerek yok. Bu çok büyük bir insanlık sorunu. Bunun çok ciddi cezai yaptırımların olması gerekiyor ama yok maalesef. Biraz önce aslında karşılaştım konaktan gelirken Tariş'in önünde ciddi bir sıra vardı. Ciddi sıra. Ve bildiğim kadarıyla 12 liraya satılan şey 30 liraya satılıyor. Bunu toptancı bir arkadaşım bu arada, yani ondan toptan bir şekilde alıp satan insanlar söylüyor bunu bu arada. Bu panikte ne gerekli ne gereksiz, neye ne kadar ihtiyacınız var, ne kadar size yeter veya tekrar ihtiyacınız olur. Bu konuda herkes paniğe kapıldığı için korkudan bir şeylere sarılıyor. Yani günümüzde Türkiye'de görüldüğü. Diyelim ki bir kamu yetkilisi açıklayacak, işte şuna gerek yoktur, buna gerek yoktur, fazla saldırmayın, almayın, şey etmeyin diye. Ama inancı gittiği için, yalancı şovan hesabı, güven duymadığı için yine toplum kendisi önümüzdeki gelecek krizin nasıl olacağını, kendisi nasıl varsayıyorsa ona göre tedbir almaya çalışıyor. Burada da bir sıkıntı var. Tabii ona dayalı olarak da saldırıyor bazı şeylere, ürünlere. Tabii satıcı sağlayıcı da bunu fırsat biliyor. Fırsata çevirdim diyor. 10 birimken demin dediğim gibi fiyatını 100 birim yapıyor. Bu bir dürüstlükle, iki devletin güvenilirliğiyle ve üç her ne pahasına olursa olsun kamu sağlığı ve insan merkeze oturtularak bakılıp planlandığı veya bu şekilde politikalar üretildiği zaman şimdiki çektiğimiz gibi sıkıntı olmaz. İkinci noktası da tarafların eşit güce sahip olmaları. Şimdi burada üreticiler, satıcı sağlayıcılar oldukça ekonomik olarak da güçlü, örgütlü ama karşısında örgütsüz, zayıf bir tüketici kitlesi var. Mesela en önemlisi işte şu an maskeler tüketemiyoruz ki. Arkadaşım olmasa ben bunu alamayacağım şu an. Öğrenciyim. Uçuyor. 5 liralık maske olmuş 20-30. Haksız fiyat artışı yapan kurumlar için sadece idari para cezaları ve denetim sorumlulukları var. Başka hani desen ki bunlar için bir hapis yaptırımı, bir yıldırıcı bir pozisyon, bir uygulama pratikte yok maalesef. Ama ne oluyor? Bildiriyorsunuz, denetim yapıyorlar. Denetim yapınca eğer bu tespit edilebilirse haksız fiyat artışı yaptığı için idari para cezası kesiliyor ve dükkan kapatmaya kadar, hani 3 ay 4 ay süreyle yanlış hatırlamıyorsam kapatmaya kadar giden bir prosedürü var. Çok yıldırıcı mı? Değil. Çünkü bu tür zamanlarda bu insanların kazandıkları, elde ettikleri karın boyutunu düşündüğümüz zaman onlara kesilecek idari para cezalarının hiçbir caydırıcılığının olmadığı çok belirgin zaten. Benim birebir şu anda gidip aldım, yani pahalı diye düşündüğüm bir şey şu ana kadar almadım. Ailem bu virüsten kaynaklı bir kuru gıda bir şeyler falan almış. Uygun bulduğu bazı marketlerde bulmuşlar. O şekilde aldılar. Ama tabii ki karşılaşsam ve kendim bir ihtiyaç halinde alıp böyle bir şeyle karşılasam bunun şeyini gidebileceğim mercilere giderim yani yine. Böylesi bir zamanda insanların en çok ihtiyacını duyduğu dönemde fiyat artışı yaparak buna erişimi engellemek, insanları bundan mağdur etmek konusunda savcılıklara suç duyurusunda bulunup gerekli soruşturmayı başlattırılabilir. O kuruluşlar hakkında, tüzel kişilikler hakkında ya da kişiler hakkında soruşturmalar sürdürülebilir veya haklarında kamu davaları açılabilir. Bir sosyal medya kampanyası bir anda işin rengini değiştirebiliyor. Bu şirketleri teşhir ederek, çok açık söylüyorum, teşhir ederek bunun önüne belki bir nebze geçilebilir. O yüzden bundan imtina etmemek lazım. Sonuna kadar zorlamak lazım diye düşünüyorum.